Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Umarım hepinizin geçen haftası güzel geçmiştir ve bu hafta sonu da güzel bir şekilde dinleniyorsunuzdur diye umut ediyorum. Eğer videomu izlemeye başladıysanız, kanalımı eğer takip etmiyorsanız lütfen ilk önce kanalımı takip etmeyi ihmal etmeyin. Hemen arkasında videomu eğer beğenirseniz, beğen butonuna tıklarsanız güzel bir destek için teşekkür etmiş olurum arkadaşlar size. Evet, şimdi konumuz ne arkadaşlar? Özellikle benim takipçilerimin ve Instagram'daki takipçilerim, YouTube'daki takipçilerin özellikle son günlerde gündemde olan Gökalaf'la Ağır Sağlam videosu. Sonra Ağır Sağlam'ın birisine çekmiş olduğu video. Sonra Burak Temel'in Bit Samet hakkındaki söylemleri. Sonra Bit Samet'in işte Gökalaf'ın programında yani canlı yayında çıkması vesaire. Yine gündemden gündeme koşuyor insanlar. Peki bunlarla ilgili bir açıklama yapacak mıyım? Hayır. Hocam peki niye konuşuyorsun diyeceksiniz. Ne yapayım arkadaşlar, soruyorsunuz sürekli. Yani bunları sürekli soruyorsunuz. Dile getiriyorsunuz. Ben de ne diyeyim şimdi yani video yapsam bir dert, yapmasam bir dert. Bir de bunların üzerine piyasadaki işte ilaç muhabbetleri, ilaç konuları. Bununla beraber bir de dikleştirme ilaçlarını işte pump niyetine kullanma kafaları. İşte ya bunu esasında influencer tarafında şova dökülmesinden ziyade bunların özellikle bu tarz ilaçların, kimyasalların antrenman programlarına eklenmesi benim için problem. Burada da işte sosyal medyada gelen belli başlı böyle dangalakların gelip bana hocam işte insanlar ilaç satıyor birbirine bu ne ki filan mesela hatta çok yararlı filan diyen bazı insanlar var. Yani şimdi arkadaşlar bakın ilk başta konuya şöyle geçmek istiyorum. Öncelikle ben şahsen bir antrenör olarak kimseye aleni olarak ilaç kullanacaksın kardeşim, ilaç kullanmadan bu iş olmaz demiyorum. Bunu ne için demiyorum? Spor yapacaksanız, sağlıklı bir hayat sürecekseniz, hayatınızın, iş hayatınızın, eğitim hayatınızın, sosyal hayatınızın bir noktasında spor olacaksa bu ilaçlı olmak zorunda değil. Hatta hiç ilacın iyisinin bile yanından geçmek zorunda değilsiniz. Bu apayrı bir konu. Fitness dünyasında olacaksanız, fitnessle uğraşacaksanız, akademisyen olacaksanız, fitness antrenör olacaksanız, ilaçlara bulaşmanıza kesinlikle gerek yok. Böyle bir dünya yok. İyi bir fizik inşa etmek için, iyi bir fitness hocası olmak için ya da iyi bir fitness eğitmeni olmak için ya da bir görsel olarak bu tarz bir fiziğe sahip olmak istiyorsanız yine yok. Yani işin boyutu, vücut geliştirme, podyum, işte kariyer vesaire noktasına gittiği zaman işin şekli orada değişiyor. Parametreler orada değişiyor. Bu da şunu anlamak lazım. İlaç dediğimiz şey alkol gibi, sigara gibi, uyuşturucu gibi kişisel bir konu. Kimse karışamaz buna. Kullanacak mısın? Bu senin kararın. Birisinin ön yargılarıyla, yargılarıyla, düşünceleriyle, temel olarak sana söylemleriyle herhangi bir şekilde bu yola girmek zorunda değilsiniz. Zaten böyle bir kafa yapısınız. Uzaklaşın bu noktadan ya da gidip bir tedavi görün. Yani kimsenin aklıyla zaten ilaç kullanma noktasına gelmeyin. Yok böyle bir dünya. İlaçta ya şimdi nereye geldik? Dikleştirme, ereksiyon haplarından. Abi olay ereksiyon haplarını insanlar pump için kullanıyor noktasına geldik. Bir de şöyle bir konu var. Onu da ufak bir değineyim şurada açmışken konuyu. Yani ereksiyon hapı dediğiniz konu %5, %6, %7 yağ oranında karbonhidrat alımının düşük olduğu dönemlerde pump hissiyatının azaldığı, pump yaşayamadığınız dönemlerde bu haplar profesyonel arada birçok sporcu tarafından yıllardır kullanılıyor. 2016'da Türkiye'ye geldiğimde insanlara bunları anlattığım zaman şey diyorlar ya öyle şey olur mu ya. Şimdi satıyorlar, öneriyorlar, programlarına yazıyorlar. O noktaya geldi iş yani. Ya buna gülen insanlar bunu yapıyor şu anda. Öneriyor, tavsiye ediyor vesaire. Ya bunun daha ne olduğunu bile bilmeyen adama ben anlattığım dönemde kıçıyla gülüyordu. Şimdi satıyor ya da programa ekletiyor. Yazıyor. Aa bak şöyle bir şey var. Bak bunu da yaparsan süper pump olursun ya. Yapıyor. Neyse. Bu ve buna benzer kişiler antrenör değiller. İlk başta bunu bir söyleyeyim size. Yani ay bak şurada da şu var bunu göstersek mi acaba ya filan.
Su bu arada, bu bir şey değil yani. Marka da değil, reklam da değil bu ama. Yaz ayı inanılmaz susuyorum tabii ki. Ve bununla beraber sosyal medyada esasında son dönemlerde en çok hoşuma giden videolardan bir tanesi Ağır Sağlam'la Gökalaf'ın yapmış olduğu o videonun üzerine bana gelen sorular. Hocam işe yarayan hareketler var mı? Bu işin gerçekten bilimsel bir yanı var mı? Gerçekten antrenman ne kadar önemli denilen bir nokta var. Arkadaşlar, size çok net bir şey söyleyeyim mi? Bazıları diyor ki kaldır indir it çek. Abi bitiyor olay. Yeter ki o yükü ver. Zaten gelişecek kadar gelişecek falan. Abicim bakın. Bunu söyleyenler zaten antrenör değil. Bunu söyleyenlerin zaten profesyonel da amatör da vesaire yeri de yok. Yani her şeyin bilimsel bir kavramı, bilimsel bir temeli var. Bir kere bunu kesinlikle iyi anlamanız lazım arkadaşlar. İlk önce antrenör kim? Antrenör kim değil? Yani sıfatlar ne? İlk önce bunları iyi kavramak lazım. Bir kere hoşunuza gidiyor ya da gitmiyor. Oluyor ya da olmuyor. Yarıyor ya da yaramıyor. Bunu temel olarak irdeleyecek kişi atlet değil, yani sporcu değil. Bunu irdeleyecek, yönlendirecek, izleyecek, gözlemleyecek, karar verecek olan mekanizma ve bu mekanizmanın sahibi otorite hoca. Adı hoca. Hoca neden hoca? Çünkü o seviyede sen bunu yapmak zorundasın. Çünkü senin vücudunda belli başlı eksiklikler var. Bu eksikleri bu hareketi yaparsak giderebiliriz diyebilecek noktasında sana direktif verecek olan kişi. Yani standart bu şekilde işliyor. Hatta bununla alakalı size bir tane de örnek, bir tane metin çıkarttım. Şöyle bir örnek yazı çıkarttım. Biraz mikroskopla şöyle girip biraz ekrana yaklaşıp eğer bakarsanız eğer çok net okuyabilirsiniz. Hatta sizin için bir kıyak yapayım. Şöyle ekrana şunu şöyle biraz büyüteyim sizin için. Net bir şekilde bu bir örnek taslak arkadaşlar. Birkaç tane özellikle bölgeyle alakalı ve sistemle alakalı size birkaç periyotlama sunun. Yani buradaki periyotlamalardan mesela en önemlisi bana soracak olursanız sürekli gerilimle kalınlık oluşturma noktasında yapılan drop setler, mekanikal dediğimiz drop setler ve bunun yöntemleri. Şimdi bunu yalnız her kas grubuna göre yapabilir miyiz? Hayır, yapamayız. Bunu hedef bazlı baktığımızda örnek vereceksek burada da yazdım zaten size. Arka omuz, göğüs iç hattı ve triceps kalınlığı gibi örneklemişim. Peki burada 3 farklı varyasyon seçmişim size. Örnek pozisyon aralıkları ve bununla beraber klasik drop'un daha zeki versiyonu ve kası tükenmeden tükenmesine giden yol olarak da nitelendirmişim. Güzel de bir başlık atmışım. Peki nasıl yapıldığını da burada özetlemişim size özellikle. Mesela ne demişim? İlk varyasyon ve en zoru. Kasın en zayıf olduğu pozisyonu hedefle, örneğin üst kısımda kasılmaya sebebiyet ver. Örnek incline dumbbell press, üst göğüs. İkinci varyasyonda orta zorluk, daha güçlü olduğun açıyı kullan. Yani sen pratikte nasıl yapıyorsun bunu? Ve o açıyı kullanarak, daha fazla zorluk katarak, daha fazla direnç uygulayarak ve o noktada farklı varyasyonlar seçerek hemen arkasından flat dumbbell press, hemen arkasından decline dumbbell press gibi bir sürekliliğe sokman lazım. Ve bunları dinlenme olmadan sırasıyla uygulaman gerekiyor. Peki bunun fizyolojik mantığı nedir? Bunu burada da size açıkladım, okuyun diye. Kasın farklı uzunluk, tansiyon bölgelerine ardışık şekilde hedefler, sinir sistemini yormadan kası failure'a taşır, yani tükenişe götürür. Mekanik avantajla drop etkisi yaratır ama ağırlığı düşürmezsiniz. Nerede kullanılır? Göğüs, omuz, sırt, bacak gibi büyük kas gruplarında izolasyon hareketleri ile değil, daha çok eklemi ve sabit açılı makinelerle hem bulk hem de definasyon dönemlerinde kullanılır. Peki bunu bilmeyen bir adam sana verdiği zaman nasıl veriyor biliyor musun? Bu şekilde vermiyor. Zaten bunun ne olduğunu bile bilmiyor. Bir de öyle bir problem var. Mesela örnek verelim burada. Major reps dediğimiz eksik bölge tamamlama. Ya ben geçen gün bir tane yazı yazdım arkadaşlar. Şu ekranı şöyle kendimi çıkartayım. Şunu şöyle köşeye alayım. Biraz. Geçen günü bir tane yazı yazdım blog sayfamda. Eksik bölgeleri tamamlama ve eksik bölgeleri çalışma.
İnsanlar hala şey zannediyorlar. Çekeriz, çekebildiğimiz kadar çekelim, gelişecek zaten. Bak. Bir halt gelişmeyecek. Sen geliştiğini zannedeceksin. Podyuma çıktığın zaman ya da bu işin rekabet düzeyinde varsan zaten bir bok olmadığını anlayacaksın. Ama sorun şurada. Her şeyin bir mantıklı, bir bilimsel tarafı var. Bir kere idman bilimi dediğimiz şey inanılmaz geniş kapsamlı bir konu. Türkiye'deki hocacıkların, örnek veriyorum, farklı farklı Türkiye'de konuşan, idman prensiplerini konuşan birçok kişi var. Fakat bu idman prensiplerini sana dayattıkları zaman, örnek veriyorum, stretch metered hipertrofiyi sana vereceği süreci hangi süreçte vereceğini bilmediği gibi Mayo Reps'i hangi süreçte, hangi şartta vereceğini de bilmiyor. Bunun ne olduğunu da bilmiyor. Öyle bir sıkıntı var bir de. Ben mesela insanları çalıştırırken belli süreçlerde, haftalık rutinlerde, artık haftalık periyotlamalarda, aylık süreçlerde, özellikle birebir derslerimde sürekli çok hafif düzeyde başlatırım ve artık ikinci ve üçüncü ayında çok sert idmanlara doğru gider ve o süreç içerisinde artık evrildiği noktada, birebir idmanlardan bahsediyorum, insanlar ciddi anlamda tükenmeye başlar. Atletlerden ve sporculardan bahsediyorum. Özellikle profesyonel danışanlarıma baktığım zaman, profesyonel danışanlarımda özellikle 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık rutinlerindeki özellikle idman takiplerini yapmaya kalktığımızda ciddi olarak büyük bölümünde, Türkiye'de zaten böyle bir atlet yok. Onu bir kere söyleyeyim ben size. Türkiye'de böyle bir planlama yapan bir sporcu da yok. Türkiye'de anatomisi ve sizin tabirinize genetiği el verdiği noktada kendini geliştiren ve hasbelkader gerçekten profesyonel ligde amacıyla, teriyle, alın teriyle, gücüyle, emeğiyle, bütün her şeyle orada var olup sonrasında ya benden bu kadar oluyormuş demek ki deyip poposuna dönüp geçen insanlar silsilesi mevcut. Ama maalesef ki respawn sistemini ne zaman kullanacağını bilmiyor adam. Hangi dönemde kullanacağını bilmiyor. Nasıl olacağını bilmiyor. Siyasi adaptasyon zorlamanın ne olduğunu bile bilmiyor adam. Plitosunu nereye taşıyacağını, o sistemi ve o kuvveti, o hacmi nasıl kazanacağını, hacim nasıl alacağını biliyor. Kütleyi nasıl koyacağını biliyor. O kütleyi ve hacmi aldıktan sonraki o süreç ve o stres giderken eksik bölgeleri nasıl tamamlanacağı hakkında bir bilgisi yok. Çok şanslı adamlar var. Çok şanslı. Mesela Nihat Kaya. Mükemmel şanslı bir adam. Neden mi? Çünkü o adamda işe yarayan sistem sende işe yaramaz. Bende işe yaramıyor. Bir başkasında da işe yaramıyor. Anatomik olarak bazı insanlar kas grupları ve kas bölgeleriyle çok şanslı. Neden mi? Üstüne çok fazla yük bindirdiği zaman ve yükleme ve yapa yapa gittiği zaman ve ufak yaşta bunu evrilttiği zaman belli bir statüde iyi de bir gözlemleyicisi varsa oraya dur, buraya biraz sarkıt, buraya 2 hafta çalışma, buraya 1 hafta çalışma, buraya 10 gün es geç, buraya daha çok odaklan, bu noktaya daha çok odaklan diye yönlendirmeler aldığın takdirde vücut inşası daha perfect, daha inanılmaz, daha görsel bir şölenle gidiyor. Ama bizde maalesef ki bu ve benzeri sporcunun sayısı 1-2 bu kadar yani. Maalesef ki. Onun için uzun zamandır izlemiş olduğum, biraz önce de söyledim, Gökalaf'la Ağır Sağlam'ın videosu gerçekten 10 numaraydı. Ağır Sağlam'ı sever miyim? Sevmem. Gökalaf'ı sever miyim? Sevmem. Gökalaf'ın ama işine saygım sonsuz. Ağır Sağlam'ın yıllardır yapmış olduğu çerçevede çıkartmış olduğu markaya saygım tamamıyla sonsuz. Kişisel olarak nefret ediyorum adamlardan. Ama baktığım zaman adamların kendi markalarıyla beraber özdeşleşmesi, kendi emeklerini sarf etmesi ve bununla beraber kendi hayatlarını düzene sokmaları mükemmel bir şey. Bak, mükemmel bir şey. Efsane. Müthiş. Ama onun dışında bana soracak olursanız zamanında ve daha öncesinde birçok sıkıntı yaşadığım insanlardan bazıları. Benim için önemli mi? Hayır, değil. Ama burada prensiplerim gereği işini hakkıyla yapana hakkını teslim eden bir modelim ben. Onlar öyle mi? Değiller. Olamazlar da. Özellikle arkadaşlar, bu laf sokmanın üzerinden şöyle bir geçelim. Bunun bütün çerçevesine baktığımız zaman idman prensipleri çok önemlidir. Her bir bölge için çok fazla stabil hareket, çok fazla düzenleme getirebilirsin.
Çok fazla. Hem cutting döneminde hem bulking döneminde çok fazla strateji uygulayabilirsin. Ama bu strateji planının senin o 12 aylık periyotlamada veya 6 aylık periyotlamada artık ya karşındaki kişi kimse bir antrenör olarak ona göre bir düzlemin üstünde inişli çıkışlı o düzlemde giden bir yolun bir şematiği olmak zorunda. Yani o vücutu inşa ederken bir yol seçmek zorundasın. Hasbel kader o yolda gidersen bacağın Anya'ya, kolun Konya'ya, üstün Şişhane'ye, başka bir tarafına başka bir yere gider. Yani tabiri caizse işin olayı buna bağlanıyor sonucunda. Çünkü adama bakıyorsun alt sırt yok. Bazısına bakıyorsun göğüs yok. Bazısına bakıyorsun biceps triceps yok. Adama diyorsun ki abi tendonun var mı? Var. Kas yapın var mı? İskelet kas sisteminde problem var mı? Yok. Abi tendon var. Adele var. İskelet kas sistemi var. Allah'a şükür anatomik olarak da hiçbir noksanlığın yok. Ama o kol büyümüyor. Neden büyümüyor? Çünkü sen bacak için harcadığın o performansı kol için kendin harcadığını düşünüyorsun. Orada bilen bir kişiyle onu o sürekliliği 2 ay 3 ay geçirsen zaten aradaki farkı görürsün. Özellikle Türkiye'de çok ünlü sporcularınızdan, hocalarınızdan, hoca değil esasen benim gözümde sadece bir atlet o. Ben onu çalıştırırken kolu belli bir santim üstüne çıkmazken benimle çalıştığı 1,5 aylık dilimde 1,5 santim arttı adamın kolu. Yani 30 yıllık kariyerinde baktığın zaman hiç artmamış olan o kol ölçüsü 1,5 santim arttı yani. Sadece 1,5 ayda. Gibi. Bu kendimi methetmek için söylediğim bir şey değil. Bu sizlerin de aklınızı, gözünüzü bir şekilde açıp o vizyonla hareket etmenizi sağlayın diye bunları söylüyorum. Gelişmez, olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz, yapamıyorum, edemiyorum. Bu sizin o kendinizi tıkadığınız nokta. Ama işte o kendinizi tıkadığınız noktada sizi açacak her zaman birileri var. İşte burada da sinerji, yatkınlık, işte ten uyumu dediğimiz esasında cinsellikten baktığınız zaman burada da hoca ile öğrenci arasındaki ten uyumu çok önemli. Seksualite, daha doğrusu seksapalite anlamında söylemiyorum bunu. Bunu gerçekten o sinerji bağlamında söylüyorum. Evet. Yani anlayacağınız hem idman rutinleri hem de aynı zamanda maalesef ki süreç ve işleyiş çok önemli. Bunu da bu şekilde değindiğim için çok memnun oldum. Bu arada 17. dakikaya doğru gidiyor video. Evet arkadaşlar şunu da şuradan kaldırayım. Evet. Benim diyeceklerim bu konu için bu kadar. Bissamet konusuna gelecek olursak. Bissamet. Zamanında da söyledim. İnsanların özellikle birilerine en büyük yardım etmemek olmalı. Yeri geldiği zaman. Yeri geldiği zaman. Çünkü yardım ettiğiniz zaman insanlara ve bunu kanıttığınız zaman insanlar sizi her zaman zora sokacak arkadaşlar. Çünkü hiçbir zaman sizin istediğiniz yolda ve düzlemde gitmeyecekler. Çok fazla ısrar ediyorsanız eğer. Zaten yola girecek olan kişi, o yolda gidecek olan kişi zaten sizin iki cümlenizde o yola gitmeye başlar. Siz de bunu görürsünüz, emin olun. Benim çok fazla hayatım boyunca, ömrüm boyunca öğrenci olmasa kanırttığım insanlar oldu. Hep dik kafalılıktan saçma sapan yönlere savruldular. Ben de hepsini postaladım zaten yanımda. Zaman içerisinde birçok insanı. Tek bir insandan bahsetmiyorum. Ama buradaki anlamanız gereken Bissamet tek bir örnek değil. Bissamet gibi yüzlercesi var, binlercesi var. Sadece Bissamet daha olgunlaşamamış. Yani videoda bakın. Daha işte telefon alacağım, işte şunu yapacağım, şöyle bir telefonum olsa, böyle bir telefonum olsa, ben işte YouTube'u şöyle yapacağım, işte Instagram'ı böyle yapacağım. Yanındaki adamlara bakıyorsun şimdi. Harun'a bakıyorsun, Gökalaf'a bakıyorsun. Abi orada söyle, la şimdi kadar bir bok yapamadın işte ya, bu saatten sonra bir bok olmayacaksın. Diyeceksin ki, rencide edeceksin ki yeri geldiği zaman adam aklı başına gelsin. Yani çocuğun ben annesiyle konuştum işte aylar evvel. Haykırıyordu kadın yani evladı için. Babasının özel rahatsızlıkları var. Söylemiyorum buradan ki annesi bana bahsetti. Yani çocukta da sıkıntılar olabilir. Genetik olarak geçmiş olabilir. Ki hali vaktinden de belli bazı problemlerin olduğu. Hala
bir şeyleri yapamamasına rağmen üstüne gitmesi, bir şeyleri olmamasına rağmen üstüne gitmesi, bir şeyleri başaramamasına rağmen üstüne gitmesi. Yani abi, ya bazen bazı insanlara yardım etmeyeceksiniz ki ayaklarının üstünde sapasağlam durabilsin ve o şekilde gidebilsin arkadaşlar. Sizler bu şekilde, daha sonra insanlar bu şekilde işte bu videoda çıkartalım, biz primimizi alalım, o da önünü açsın filan vesaire kafasında giderseniz o insana iyilik yapmış olmuyorsunuz. Bana soracak olursanız, bu benim şahsi düşüncem arkadaşlar. Yani burada da benim gördüğüm, yıllardır hep aynı terane. Sadece bandı başa sarıyorsunuz. Konu başlıkları farklı ama süreç aynı. Hiçbir değişkenlik yok. Yani onun için burada yapılması gereken şey, bazen bazı insanlara, biraz önce de söyledim, papağan gibi şakımaya gerek yok. Ya bence gerek yok bu tarz konulara. Ya bunlara girmeye de gerek yok. Yani çok düzgün, saf bir insan da olabilir. Çok düzgün, mütevazi bir insan da olabilir. İçi çok temiz bir insan da olabilir. Ama maalesef ki içi temizlik bir sosyal medyası yaratmıyor. Ya da çok iyi bir insan olman sana para da kazandırmıyor artık bu dünyada. Maalesef ki. İşini iyi yapacaksın, işinle var olacaksın. Bu ne olduğu pek fazla önemli değil. Sosyal medyada influencer da olabilirsin. Bir şirkette yönetici de olabilirsin. Bir şirkette normal bir çalışan bir insan da olabilirsin. Ama ilk önce yerini, yurdunu, kendini aynaya baktığın zaman ben neyim abi diyebiliyor ve bunda kabullenebiliyor olman lazım. Bu sebeple de insanların, bana soracak olursanız, bu tarz videolarda, bu tarz söylemlerde hala konuşuluyor olması bana üzücü geliyor. Çünkü 6 ay sonra yine aynı şeyi izleyeceğiz yani. Bazı, ya bu kanallar olmasa da başka bir kanalda gibi. Burak Temel o kadar yardım ettiğini söylüyor. Adam diyor ki hayır etmediler. Dümendi hepsi diyor. Gibi. Ya ben açıkçası her iki tarafa da beni bağlamıyor. Yani yardım eden de bağlamıyor. Biz Samet'in de söylediği de bağlamıyor. Ya Gökalaf'ın orada ne yaptığı da bağlamıyor. Yani önemli olan bunlar değil ki. Ortada sorunlu bir insan var. Bu sorunlu insana yapılacak birkaç tane hamle var. Yani sizler hiçbir şey yapamıyorsunuz. Babanıza deyin ki baba sen olsan ne yapardın de mesela. O babanız size söyler yani ne yapacağını. Siktir et diyecek yani. Bu kadar. Tek diyeceği bu. Bir şey mi ihtiyacı var? Ciddi bir problem mi var? Tamam, o zaman maddi destekte bulunacaksın. Ama hep bana, hep bana, hep bana, hep bana, Rabbena, bundan sonra da bir günde vermediğinde alırsın. Ya lafla alırsın, ya küfürle alırsın, ya beddua ile alırsın gerisini. Ya orasını da siz takdir edeceksiniz. Onun için akıllı olmakta fayda var diye düşünüyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu video bu kadar arkadaşlar. Ufak bir hem içimi döktüm. Cumartesi gecesi de bol bol izlersiniz diye umut ediyorum. 23 dakika. Kim izleyecek çok merak ediyorum. Videomu beğenirseniz beğenmeyi, kanalımı takip etmiyorsanız takip almayı ihmal etmeyin. Herkese iyi geceler dilerim.